Keşke Roma halkının tek bir boynu olsa. Bu cümle bu haliyle pek bir şey ifade etmiyor değil mi? Sanki yarım kalmış gibi. Ancak içinde barındırdığı niyetle cümleyi yeniden kuracak olursak ortaya şöyle bir şey çıkacak. Keşke Roma halkının tek bir boynu olsa. Böylece bir vuruşta onu gövdesinden ayırabilirdim. Bu söz milattan sonra 37-41 yılları arasında hüküm süren Roma'nın 3. imparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus'a ait. Ne ironiktir ki onca ünvana rağmen bugün biz onu henüz küçük bir çocukken üzerine yapışan ve ömrü boyunca nefret ettiği lakabıyla anıyoruz. Caligula. Caligula bu sözleri bir gladyatör dövüşü sırasında desteklemediği takım Roma halkı tarafından alkışlandığında söylemişti. Dileği gerçek olmuş olsa Roma halkının boynunu tek bir vuruşta gövdesinden ayırır mıydı bilmiyoruz. Fakat bu sözler Caligula'nın pamuk ipliğine bağlı öfkesinin ne boyutta olduğunu anlayabilmemiz için iyi bir referans noktası. Caligula'nın adı Roma tarihine aşina olanlar için adeta sapkınlık, sadistlik ve delilikle eş anlamlıdır. İmparatorun ölümünden yaklaşık 80 yıl sonra yazan Romalı tarihçi Suetonius, onun aşırılıklarla dolu eğlencelerinden, devlet adamlarına karşı saygısız tavırlarından, ensest ilişkilerinden, zevk uğruna işlenen cinayetlerinden ve ardı arkası kesilmeyen acımasızlıklarından bahseder. Büyük oranda Suetonius tarafından oluşturulan bu portre, zamanla popüler kültürün, özellikle de Hollywood'un katkısıyla daha da ürkütücü bir hale gelir. Evet, bugün Caligula'dan bahsedeceğiz. İçinizde onu tanıyanlar mutlaka vardır. Hatta bir kısmınız İtalyan yönetmen Tinto Brass'ın 1979 yapımı Caligula adlı filmini dahi izlemiş olabilir. Ama bilmeyenler için şöyle kısa bir girizgah yapalım. Neler mi yapmış? En bilinenlerden birkaç örnek sıralayalım. Kendini tanrı ilan etmek, sarayı adeta bir genel eve çevirip senatörlerin eşleriyle birlikte olmak, sonrasında bunları ulu orta her yerde dillendirmek, atını konsül yapmaya çalışmak, geceleri sarayın koridorlarında gezinerek güneşin doğmasını emretmek, kuzey seferi sırasında deniz tanrısı Neptün'e karşı zaferinin bir simgesi olarak askerlerine deniz kabuğu toplatmak ilk aklıma gelenler. Hal böyle olunca hükümdarlığı da uzun sürmüyor tabii. Milattan sonra 41 yılında soğuk bir kış gecesi saraya döndüğü sırada bir suikaste uğrayarak öldürülüyor. Aslında bugün yapacağımız şey Caligula'nın çılgınlıklarını ele almak değil. Bununla ilgili şu ana kadar yapılmış sayısız araştırma bulabilirsiniz. Ki bu tür bir araştırmayı biz de daha önce farklı bir kanalda yapmıştık. Dilerseniz açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak Caligula'nın hayatını ele aldığımız bu videomuzu izleyebilirsiniz. Biz bugün bu videoda Caligula'nın zihninin derinliklerine dalacağız. Saydığımız davranışların altında yatan nedenlere odaklanacağız ve elde ettiğimiz verileri bilimsel olarak analiz etmeye çalışacağız. Yani kısacası Caligula'nın psikolojik profilini ortaya çıkartacağız. Adamımızı kısaca tanıdığımıza göre artık başlayabiliriz. Öncelikle Caligula'nın psikolojisi üzerine araştırma yapan her akademisyenin şunu vurguladığını belirterek başlamak istiyorum. Bugün bulunduğumuz yerden, elimizdeki verilerle Caligula'nın hastalığını tam olarak teşhis edebilmemiz mümkün değil. Yapabileceğimiz tek şey onun hakkında yazılan metinleri incelemek ve modern psikoloji teorilerini kullanarak imparatorun psikolojik durumu hakkında fikir yürütmek. Peki buna nereden başlayabiliriz? Alman yazar Judith Hermann, çocuklukta tekrarlayan travmaların bireyin kişiliğini biçimlendirdiğini söylüyor. O halde biz de bu alıntıdan yola çıkarak Caligula'nın çocukluk çağında yaşadığı travmaları saptamaya çalışalım. Öncelikle Gaius'un yetiştiği ortamı ele alalım. Bebeklik döneminde uzun süre dedesi Augustus'un gözetiminde bırakılır ve yaklaşık olarak 18 ay boyunca ebeveynlerinden uzak kalır. Vin Mossoro ve Donna Herley gibi bazı araştırmacılar, anne ve babasından ayrı geçirdiği bu dönemin Gaius'un gelişimi üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını düşünüyor. Tarihçi Suetonius, Caligula'nın Romalıların Comitiali morbo adını verdikleri düşme hastalığından, yani bugünkü adıyla epilepsiden muzdarip olduğunu söylüyor. Bu hastalık o dönemde yaşayan herkes için muhteşem derecede korkunçtu. Prens ya da hükümdar olmak bir şey ifade etmezdi. Halka açık bir yerde bir anda düşüp kalmak, kasılmak, ağızdan köpüklerin gelmesi. Bunların hepsi lanetlenmiş olmanın belirtileriydi. Eğer Gaius, İmparator Augustus'un evlatlık torunu olmasa, muhtemelen doğumundan kısa bir süre sonra ölüme terk edilirdi. Onun bu durumu psikolojik açıdan Gaius'u kesinlikle etkilemiş olmalı. Gaius'un çocukluk döneminde yaşadığı en travmatik olaylardan biri, isyan eden bir grup askerin babası Germanicus tarafından toplu olarak infaz edilmesine tanıklık etmiş olmasıydı.
Bu sırada Gaius henüz 2 yaşındaydı. Bu olayları nasıl algıladığına dair elimizde hiçbir kanıt yok. Fakat ilerleyen yıllarda ölüme karşı duyacağı tepkisizlik muhtemelen bu dönemde yaşadıklarıyla ortaya çıkmaya başlamış olabilir. Şunu da es geçmemek gerek. Tüm bunlara rağmen aslında Gaius 7 yaşına kadar büyüleyici bir hayat sürmüştü. Roma'yı yöneten Julius Claudius hanedanının bir mensubuydu. Etrafında isteklerini yerine getirmek için hazır bekleyen hizmetkarları vardı. Babası imparatorluğun en gözde generallerinden biriydi ve her geçen gün daha da yükseliyordu. Ancak milattan sonra 19'dan itibaren işler tersine dönmeye başladı. Önce Gaius'un babası Germanicus şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Genç prens bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu muhtemelen tahmin etmemişti. İlerleyen yıllarda annesi ve erkek kardeşleri başta olmak üzere sırasıyla diğer aile bireylerinin ölümüne tanıklık etti. Bu ölümlerin birçoğunda Germanicus'un yükselişinden endişe duyan İmparator Tiberius'un parmağı vardı. Az önce Gaius'un büyüdüğünde çevresindeki ölümlere karşı tepkisiz kaldığından bahsetmiştim. Tepkisiz kaldığı bu ölümler sıradan insanların ölümleri değildi. Gaius'un soğukkanlılıkla karşıladığı ölümler kendi aile bireylerinin ölümleriydi. Bunlara karşı hiçbir tepki göstermiyor ya da gösteremiyordu. Bu tarz bir tutumun başlıca 2 sebebi olabilir. Ya Gaius, İmparator Tiberius'un şüphesini kendinden uzak tutmak için rol yaparak hayatta kalmaya çalışıyordu ya da bu ölümlere karşı gerçekten hiçbir şey hissetmiyordu. İlkinde durum hayatta kalma içgüdüsü olarak açıklanabilir. Ancak ikincisinde iş biraz daha karmaşık. Modern psikolojiye göre kişinin çevresinde yaşanan olumsuz olaylara karşı tepkisiz kalması, şizoid kişilik bozukluğunun belirtilerinden biri. Fakat Gaius'un bu bozukluğa sahip olması düşük bir ihtimal. Çünkü bu bozukluğa sahip kişiler çevresindekilerden uzaklaşır, cinsel olarak isteksiz olur, olumsuzluklara karşı olduğu gibi eleştiriye karşı da tepkisizdir. Bunlar Gaius'un karakteriyle pek uyuşmuyor. Aksine sabahlara kadar partileyen, cinsel olarak doyumsuz, eleştirilere karşıysa öfkeli bir adamdan bahsediyoruz. Bu da bizi ilk seçeneğe, yani Gaius'un hayatta kalmak için bu duygularını bastırmış olma ihtimaline götürüyor. Bu teoriyi güçlendirmek için genç prensin ergenlik yıllarını biraz daha kurcalamamız gerek. Aile bireylerinin sırasıyla öldürüldüğü dönemde Gaius, öncelikle büyük annesinin yanında kalmış, daha sonra amcası İmparator Tiberius'un gözetimine alınmıştı. Tiberius bu sırada Roma'da değildi. İmparatorluğunun son yıllarında İtalya'nın güneybatısında yer alan Capri adasında inzivaya çekilmişti. Burada geçirdiği süre boyunca Gaius'un hayatta kalmak için rol yapmış olması aslında pek de mantıksız değil. Bir düşünün, ailesindeki herkes Tiberius'a göre vatana ihanet etmişti. O yıllarda Roma'da bu tür bir suçun 2 cezası vardı: sürgün ya da ölüm. Gaius kendi çevresindekilere 1. cezanın göstermelik olarak verildiğini kısa sürede keşfetmiş olmalı. Çünkü annesi ve erkek kardeşleri önce sürgüne gönderilmiş, ardından infaz edilmişlerdi. Kısacası Gaius için ailesinin yasını tutmak, onların kaderini paylaşmak anlamına gelebilirdi. Tarihçi Suetonius onun tepkisizliği üzerinde pek durmasa da Caligula'nın insanlara işkence etmekten haz duyduğunu, ancak Tiberius'un gözetiminde bu tür duyguları bastırmak zorunda kaldığını yazar. Ama bu durum çok uzun sürmez. Tiberius milattan sonra 37 yılının Mart ayında hayatını kaybeder. Bu andan itibaren Gaius özgür kaldığı gibi bir anda dünyadaki en güçlü adamlardan biri haline gelir. Artık Roma'nın yeni imparatorudur. Böyle bir adamın bir anda gücü ele geçirince sapıtacağı aklımıza gelebilir. Açıkçası bu gayet makul. Örneğin şöyle bir senaryo oluşabilir aklımızda. Bastırılmış duygular, sorunlarla dolu çocukluk dönemi, Tiberius'un gözetiminde yıllar süren göz hapsi. Gücü eline aldığı andan itibaren bu adamın Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz o megaloman, egoist, narsist Caligula'ya dönüşeceği fikri pek de mantıksız gelmiyor değil mi? Ancak durum hiç de böyle değil. Gerçekte Caligula'nın imparatorluğunun ilk yılları Roma halkı tarafından bakılınca kısa süreli bir altın çağ gibi. İcraatları arasında neler yok ki? Vergi indirimleri, fakirlere ücretsiz buğday yardımı, ardı ardına düzenlenen gladyatör dövüşleri, praetoryen muhafızlarının maaş artışı, Tiberius tarafından suçlanan kişilere genel af ilan edilmesi. Saymakla bitmez. Bu adam gayet iyi işler yapmış. Sen niye sabahtan beri bu adama deli muamelesi yapıyorsun diye sorabilirsiniz. Bence fazla acele etmeyin. Daha yeni başlıyoruz. Milattan sonra 37 yılının Ekim ayında Caligula ateşli bir hastalığa yakalanır. Tarihçi Cassius Dio bu hastalığın ne olduğu hakkında bir şey söylemiyor. Rahatsızlığın detayına dair bilgi edindiğimiz en net kaynak İskenderiyeli Filon'un tarihi.
Philo imparatorun hastalığını sık banyo yapması, çok içmesi ve çok fazla cinsel ilişkiye girmesiyle ilişkilendiriyor. Tabii bu bilimsel olmaktan fazlasıyla uzak bir yorum. Gaius'un hastalığının gerçekte ne olduğuna dair elimizde net bir veri yok. Zaman içinde araştırmacılar tarafından oluşturulan tahmin listesi de hayli kabarık. Bu listede epilepsiden kurşun zehirlenmesine, insomniyadan şizofreniye kadar pek çok olasılık mevcut. Gaius'un bunların birkaçından muzdarip olma durumu da var tabii. Ancak en popüler görüş Gaius'un 37'de geçirdiği hastalığın ensefalit, yani beyin iltihabı olduğu yönünde. Ensefalit belirtileri ateş, baş ağrısı, kaslarda ya da eklemlerde hissedilen ağrı, yorgunluk ve bitkinlik olarak sıralanabilir. Fakat bazı bireylerde belirtiler daha ağır seyreder. Bunlar içerisinde halüsinasyonlar, nöbetler, his kaybı, felç, bilinç kaybı, hatta koma gibi kişinin akıl sağlığını tehdit eden belirtiler de var. Suetonius, Dio, Josephus ve Philo gibi tarihçiler Gaius'un geçirdiği hastalık esnasında bir süre için bilincinin kapalı kaldığını yazar. Ancak onların sunduğu verilerle bu hastalığın beyin iltihabı olup olmadığını teşhis etmek mümkün değil. Bildiğimiz tek şey bu hastalıktan bir süre sonra Gaius'un yavaş yavaş değişmeye başlaması. Tarihçi Philo bu değişimin hızlı gerçekleştiğini söylüyor. Ama veriler Caligula'nın davranışlarındaki bozukluğun hastalığından itibaren zaman içinde ortaya çıktığını gösteriyor. Bunu tespit etmek için Caligula'nın Senato ile olan ilişkisi referans olarak alınabilir. Çünkü Caligula'nın tuhaflıkları öncelikle Senato ile arasını açıyor. Ancak bunun tam olarak gerçekleştiği tarih milattan sonra 39, yani Gaius'un hastalığından 2 yıl sonrası. Bazı araştırmalar bu hastalığın zihinsel herhangi bir hasara yol açmadığını, ancak uyandığı andan itibaren onu psikolojik olarak kemirmeye başladığını öne sürer. Bu ne demek oluyor, biraz daha açmaya çalışalım. Gaius hastalığı atlatıp kendine geldiğinde yokluğunda bütün işlerin tıkır tıkır işlemiş olduğunu gördü. Her şey yolundaydı. Bu aslında o kadar da kötü bir şey değil gibi. Ama Gaius bu durumu farklı algıladı. Onun yokluğunda imparatorluk idare edilebiliyorsa o halde kendisine ihtiyaç yoktu. Yarın bir gün öldürülse kimse bundan etkilenmeyecekti. İşte bu düşüncenin etkisiyle Gaius yavaş yavaş yoğun bir paranoyanın pençesine kapılır ve bu paranoya zaman içinde daha da yoğunlaşarak onu deliliğin sınırlarına doğru taşımaya başlar. Öyle ki tarihçi Howard Hayes, Caligula için hastalığından bir şehvet canavarı ve şeytani bir zalim olarak çıktı diye bahseder. Bu dönemde Gaius ilk olarak uykusuzluk problemleri çekmeye başlar. Suetonius'a göre geceleri 3 saatten fazla uyuyamıyor, en ufak bir gürültüden korkuyor ve güneşin doğmasını emrederek sarayın koridorlarında dolaşıyordu. Gün içinde ise agresif ve sinirliydi. Zihnindeki paranoya derinleştikçe etrafındakileri suçlamaya başlamıştı. Gaius'un bu şüphelerinden ilk nasibini alanlar ise Pretoryan muhafız lideri Macro ve Tiberius'un torunu Gemellus olmuştu. Bundan sonra ölümler ve skandallar adeta Gaius'un saltanatının bir parçası haline gelir. Genç imparator elinde bulunan sınırsız gücün etkisiyle zaman içinde bir tanrı olduğuna inanmaya başlar. Kendisi için mabetler inşa edilmesini ve kendi adına kurbanlar kesilmesini emreder. Bu tavırları üst düzey megalomani ile eşleştirmek mümkün. Bu konuyu biraz irdelersek belki Gaius'un bu davranışlarının altında yatan bazı olayları gün yüzüne çıkarabiliriz. Roma'da insanların tanrı olarak onurlandırılması yeni bir şey değildi. Sezar ve Augustus gibi pek çok ünlü şahsiyet daha önce Senato tarafından tanrı olarak onurlandırılmıştı. Hatta Gaius'un kız kardeşi Drusilla ölümünden sonra bizzat Gaius'un kendisi tarafından tanrıça ilan edilmişti. Gaius birini tanrı ilan edebilecek güce sahip olduğunu daha önce kavramamış olsa bile bu olayla kesinlikle kavramış olmalı. Eğer Gaius birini tanrı ilan edebiliyorsa bu neden Roma'nın en güçlü adamı, yani kendisi olmasın? Gayet olabilir tabii. Romalılar için tanrılar önemlidir. Onlar için tapınaklar inşa ederler. Kurban keser, atlarına festival düzenlerler. Gaius hastalıktan uyandıktan sonra kapıldığı gereksizlik hissini kendini tanrılaştırarak bastırmaya çalışmış olabilir. Böylece Roma halkı öldükten sonra bile ona ihtiyaç duyacak, onun için kurbanlar kesecek, ondan yardım isteyecekti. Şimdi araştırmacıların Gaius'un hastalığıyla ilişkilendirdikleri bir başka konuyu ele almak istiyorum. Kurşun zehirlenmesi. Antik Yunan ve Roma'da şarabın içine lezzetini arttırmak için sapa adı verilen bir şurup ekleniyordu. Bu madde kurşun asetat sentezini destekleyen kaplarda hazırlanırdı. Romalı tarihçiler buna kurşun şeker diyor. İddiaya göre bu maddenin yoğun olarak kullanılması kişide kurşun zehirlenmesine yol açıyor, bu da beraberinde bilişsel bozukluklar, yorgunluk, sinirlilik, anksiyete, kusma gibi çeşitli rahatsızlıklar getiriyor. Ancak bu yalnızca Caligula ile sınırlı olamaz.
Çünkü o dönemde Roma'daki aristokratların neredeyse tamamı bu maddeyi yoğun bir şekilde tüketiyorlardı. Bu konu üzerine çalışan bir grup arkeolog, Romalı zenginlerin kemiklerinin kölelerin kemiklerinden çok daha fazla kurşun içerdiğini keşfettiler. O halde bunu genele yayarak dönemin imparatorlarında görülen bazı sorunlu davranışların kurşun zehirlenmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kim bilir belki de Gaius'un davranışlarında bu rahatsızlığın belli bir payı bulunuyordu. Ama tek başına kurşun zehirlenmesi onun aşırılıklarını açıklamakta yetersiz kalıyor sanki. Son zamanlarda yapılan araştırmalar Gaius'un maniden mustarip olma ihtimali olduğu üzerinde duruyor. Uyku problemleri çekmesi, cinsel istekte artış, kendi kabiliyetleri konusunda gerçek olmayan inançlar geliştirme, tahrik edici ve uygun olmayan davranışlarda artış, alkol veya madde kullanımında artış, yüksek duygu durum, düşünme ve konuşma içeriğinde artış. Bunlar maninin başlıca belirtileri ve manik sayılmak için bu belirtilerden en az 3 tanesini gösteriyor olmak yeterli. Şöyle bir bakınca Gaius'un az önce saydığımız belirtilerin neredeyse hepsini gösterdiğini söyleyebiliriz. Tüm bunlara karşılık dönemin tarihçileri onu genellikle deli olarak yaftalamıştı. Ancak delilik Caligula'ya karşı yapılması en kolay suçlamaların başında geliyor aslında. Durumunun hem zihinsel hem de fiziksel bir takım rahatsızlıklarla ilgili olduğunu düşünmek için elimizde yeterince veri var. Çocukluk döneminde yaşadığı bazı olayların da yetişkinliğinde sergilediği tuhaf davranışlara katkıda bulunmuş olması muhtemel. Fakat ne olursa olsun, en başında da söylediğim gibi günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış Caligula'nın ne tarz bir davranış bozukluğuna sahip olduğunu tam olarak saptamamız mümkün değil. Sanrılarla hareket eden bir deli mi yoksa kontrolden çıkmış bir otokrat mı? Bunu sanırım hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Videoyu sonlandırmadan önce şuna da değinmek istiyorum. Bu videodaki amacımız Caligula'nın yaptıklarını haklı çıkarmak değildi. Bir seri katil ne olursa olsun her zaman bir seri katildir. Travmatik bir çocukluk yaşamış olması onu daha masum ya da suçsuz yapmaz. Pek tabii aynı durum Caligula için de geçerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.